Herkese merhaba, ben Yeşim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dikişsiz, yakadan başlamalı tığ işi bir kazak çalışması hazırladım. Sık iğne ile ördüğümüz bir kazak ve yakadan lastik kısmından başlayarak dönerek ördüğümüz ve belli sıralarda, belli sayıda artışlar yaparak kendi bedenimize uyguladığımız bir kazak. Bu kazağı yapmak istiyorsanız çok fazla dikiş bilgisi bilmenize gerek yok. Sık iğne yapmayı biliyorsanız yapabilirsiniz. Çok zor değil kazağı yapması. Şöyle gösterelim. Şimdi bu kazağı yaparken 3 katlı Kid Mohair ip kullandım. Bu sarma bir ip. Şöyle göstereyim. 3 kat sardırdım ve bununla ördüm kazağı. Aralara koyduğum renkler de yine Kid Mohair ipten sarıldı. Tığım 3 milimetrelik bir tığ kullandım. Şimdi hangi iple yapacaksanız, ben tığ işi kazaklarda her zaman ince ip kullanmanızı öneriyorum. Çünkü tığ işi kazaklar daha sert olur ve nasıl söyleyelim, şişle örülen kazaklara nazaran daha kalın düşer. O yüzden kazaklarınızda, tığ işi kazaklarınızda mutlaka ince ya pamuklu ip ya da ince bir yün ip kullanın arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yaklaşık 650 gram şu aralara koyduğum renklerle birlikte 650 gram ip kullandım. Ve 100 gram ipin metrajı 300 metre. Buna göre kendinize bir ip temin edebilirsiniz. Large ve X large için örüldü bu kazak. Ama small bedenlere ya da small ve X large'dan daha büyük bedenlere sahipseniz de rahatlıkla kendinize göre bu kazağı ayarlayabilirsiniz. Small bedenler bu kazağın kendilerine, yani tüm bedenler aslında şu şekildedir. Roba, eğer desen koymadık biz bu kazağa, robalı bir kazak yapacaksanız kazağın robası, bakın şurada bitirdim ben kazağı. Kazağınızın robası meme ucunuza kadar indiği zaman o kazak sizin bedeninize göre ayarlanmış demektir. Büyük beden yapacaksınız, küçük beden yapacaksınız, istediğiniz tığ numarasını ve istediğiniz bir iple yapabilirsiniz. Bu kazak için konuşuyorum. Yapabilirsiniz. Aynı sayılarda artış yapacağız. Yani aynı sırada ve aynı sayılarda artış yaparak öreceğiz. Tüm bedenler için geçerli. Dolayısıyla ördüğünüz robanız meme ucunuza kadar geldi, tamamdır. Artık robayı bırakıp kazağın beden kısmına doğru örmeye devam edebilirsiniz. Yani videoyu daha kalın bir iple örecekseniz daha kısa sürede bitecektir kazağınız. O yüzden daha hızlı meme ucunuza ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla benim yaptığım kadar sayıda artış ve benim yaptığım kadar tekrar yapmanıza gerek kalmadan videoyu ilerletip direkt kazağın beden örümüne ve kol örümüne geçebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Yine anlaşılmayan bir şey olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Kazağı yaparken eğer bir yerlerde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız sökmeden önce lütfen bana Instagram'dan mesaj atın diyorum. Çünkü bazen sökmeden de halledebiliyoruz. Şöyle gösterelim kazağımızı. Şimdi videomuza geçebiliriz. 3 renk mohair ip kullanacağım bu kazakta. Somon rengim var, yeşil ve pembe rengim var. Bunlar bu ipin dokusu mohair ip ve hepsini 3 kat sardırdım. 3 kat mohair ipten öreceğim arkadaşlar. Bunların markası yok.
sarma olarak satın aldım bunları. Şimdi öncelikle lastiğimizi yapmamız gerekiyor. Ben şöyle lastiğini yaptım. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz lastik yapımı hiçbir zaman değişmiyor bende. Hep aynı şekilde lastik yapıyorum. Bu kazağı yaparken aynı zamanda 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Benimle aynı ölçülerde yapacaksanız ip kalınlığınız hemen hemen aynı olmalı ve aynı numarada bir tığ kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu ip nasıl söyleyelim? Tek kat angora ipi çok anımsatıyor. Tek kat angora iple de yapabilirsiniz. Şimdi lastiğin kalınlığı kadar, yani şuradaki kalınlığının genişlik diyelim buna, ne kadar olmasını istiyorsanız o kadarlık bir zincir çekeceksiniz. Ben bu lastiği 7 ilmekten ördüm. 7 ilmekli bir lastik yapabilmem için 8 tane zincir çekmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyorum ve bütün zincirlerime sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Lastiğinizi yaparken mutlaka sayın arkadaşlar. Saymadığımız zaman son ilmek kaybolabiliyor. O yüzden saymanız önemli. Şimdi 7 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Ve şimdi şöyle tuttuğum zaman bakın bir zincirle döndüm. Hemen ilk ilmeğim. 1, 2. Arkadaki ilmeği kullanıyorum sadece. Ve yine hepsine arka ilmekleri kullanarak sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın son ilmek kayboluyor dediğim ilmek bu. Ve 7 yaptım. Şimdi 8'i yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Yine döndüm ve tekrar arka ilmekleri kullanarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam edecek. Evet. Tığ işi lastik bu şekilde. Örmeye devam edeceğiz. Ben bunu örmüştüm. Şimdi bunun uzunluğu 46 santim. Ve genişliği de 3 santim. Şimdi bu ipi kullanmak zorunda mısınız? Yani bu ipin kalınlığında bir ip kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha kalın iple yaptığınız zaman tekrar sayınız azalacaktır. O yüzden kendinizi ölçerek, bakın kalın ip kullanabilirsiniz elbette. Kendinizi ölçerek ve videoyu dikkatli dinleyerek de farklı ip kullanabilirsiniz. Şimdi ikisini birleştirdim. Bu her
herkesin kafasından geçen, zaten bunu böyle diktiğimiz zaman bu esnek bir lastik oldu. O yüzden buradaki lastik sayınızı değiştirmenize gerek yok. Kaç ölçmüştük? 46 santim ölçmüştük. O ölçüde olabilir. Şimdi ikisini birleştirdim. Şöyle bir zincir çektim. Ve bu sefer ikisini sık iğne yapıyorum. Şöyle uçlarından tuttum ve hepsini sık iğne ile birleştiriyorum. Evet. Lastiğimiz hazır. Lastiğimizi birleştirdik. Şimdi bir zincir çektim. Şu kısım arka tarafı, bakın birleştirdiğimiz yer şöyle çıkıntılı kalıyor. Şöyle döndüm. Birleşim yerimiz burası. Şimdi lastiğimizi yaparken lastiklerimizde şöyle kabarık noktalar var. Kabarık noktalarımızın üstüne sık iğne yapmadan devam edecek. Şu kabarık noktaları geçiyorum. Şimdi burası benim kabarık noktam, hemen yanından devam ediyorum. Bir sık iğne. Kabarık noktayı geçtim, yanından. Kabarık noktaya geçtim, hemen yanından. Kabarık nokta, bakın bunun başına yapmadım, hemen şuradaki yanına batıyorum. Hemen diğer yanına. Kabarık noktayı geç, yanına. Kabarık noktayı geç, yanına. Kabarık noktayı geç, yanına. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bakın, bu ipten çok net anlaşılmadı diye düşündüm. Şuradan göstereceğim. Şurası bizim lastikteki kabarık noktamız ve bu da bir diğer kabarık nokta. Biz sık iğnelerimizi, bakın şurada kabarık noktaların üstüne değil, bir burasına bir de şurasına, bir buraya yapacağım, bir de buraya yapacağım. Şuraları yapmıyoruz. Şimdi kabarık noktayı geçtim. Bakın hemen yanından battım. Bir. Onun hemen yanından. İki. Sona kadar sık iğnelerimizi bu şekilde yaparak gelelim. Sık iğnelerimizin sayısı 3'ün katları olacak arkadaşlar. O yüzden sayarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle sık iğnelerimi yaparak geleceğim. Şimdi 3'ün katlarında buradan sık iğnenizi ayarlayın. Ben 87 ilmekle başlıyorum. Şimdi sona kadar geldim. Burada yaptığım ilk sık iğnemden tığımı geçirdim. Buraya kaydırdım. Bir zincir çektim. Burayı bağlamış olduk. Şimdi burada bütün sık iğnelerimin üstüne bir tane sık iğne yaparak sona kadar geleceğim. İlk ilmeğime bağlama yapmıştım. Şimdi tekrar aynı yerden geçiriyorum. Bir sık iğne.
Hepsine birer tane. Bütün ilmekleri. Şimdi eğer ilk defa sık iğne ile bir çalışma yapıyorsanız arkadaşlar, şurada başlangıç yerini kaybedebilirsiniz. Şimdi sık iğne ile yaptığımız modellerde başlangıç yeri karışabilir. Bu sizin bilmediğinizden kaynaklanan bir şey değildir. Sık iğne bazen dikişlerin arasında kayboluyor. O yüzden buraya bir kanca, bir ip bağlayın. Her zaman bu sıra başlarına, şu başladığımız yere bir işaret mutlaka koyun. Şimdi devam edelim. Bütün hepsine sık iğne. Hiç artış yok. Her dikişe bir dikiş. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. 87 dikiş. Burada sizin ipinizin kalınlığına göre ilmek sayınız değişecektir. Burada mühim olan 3'ün katlarında sık iğne yapmanız. 3'ün katları olması gerekiyor. Önemli olan nokta burası. Şimdi ilk yaptığım, yani sıramın başlangıcı olan sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi buradan çektim ve kaydırma yaptım. Diğer rengime geçeceğim. İpimi koparmadım çünkü devam edeceğim o ipimle örmeye. Şimdi ilmeğimi attım. İpimi buradan çektim. Şunu da sıkıştıralım. Bir zincir çektim ve yine kaydırma yaptığım, her zaman kaydırma yaptığım ilmekten başlıyorum üst sıralara geçtiğimde. Kaydırma yaptığım ilmekten tekrar tığımı geçirdim. İpimi çektim ve bir tane sık iğne. Şimdi bir zincir, bir atla yanındakine sık iğne. Şimdi biz ne yapmış olduk? Bir sık iğne yapmış olduk. Bir zincir yapmış olduk. Ve hemen yanına bir tane daha sık iğne yapmış olduk. Yani bir sık iğne, bir boşluk, yanındakine sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şimdi 1, 2 ilmekte bir artış yapacağız. Sık iğneye ilmek sayıyorum. Zinciri ilmek sayıyorum. Yani şu yanındakine 3. ilmeğime bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve aynı yere tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çektim, bir atladım, yanındakine sık iğne. Zincirimle birlikte ne yapmış oldum? 1-2 ilmek örmüş oldum. Bir zincir çektim, bir atladım, hemen yanındakine bir sık iğne, bir zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Bir sık iğne, bir atladım, yanındakine sık iğne. Bir zincir, bir atladım, yanındakine sık iğne. Bir zincir, içine girdim, aynı yere bir sık iğne daha. Bir zincir, bir atladım, yanındakine sık iğne. Bir zincir, bir atladım, yanındakine sık iğne. Bir zincir çekiyorum, aynı yere tekrar sık iğne yapmış oldum. Ne yapmış olduk arkadaşlar burada? Bakın şöyle yaptığım zaman göreceksiniz. Bir sık iğne, bir boşluk, 2 tane sık iğne. Bir sık iğne, bir boşluk, bir boşluk, aynı yuvanın içine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Tekrar yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir boşluk atladım, yanındakine sık iğne. Bir zincir, bir boşluk atla, yanındakine sık iğne. Bir zincir çektim, aynı yere girdim, tekrar sık iğne. Bir zincir, bir boşluk atla, yanındakine sık iğne. Bir zincir,
bir boşluk atla yanındakine sık iğne, bir zincir çektim, aynı boşluğa sık iğne, bir zincir, bir boşluk atla yanındakine sık iğne, bir zincir, bir boşluk atla yanındakine, bir atla yanındakine sık iğne, bir zincir, tekrar aynı yere sık iğne. Şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. İki boşluk arasında her zaman bir sık iğne, bir boşluk, aynı yuvanın içine bir sık iğne daha yapacağız. Bu bizim artış sıralamamız olacak arkadaşlar. Bir sık iğne, bir atla yanındakine, bir zincir, bir atla yanındakine, bir zincir, aynı yere tekrar, bir zincir, bir atla yanındakine, bir zincir, bir atla yanındakine, bir sık iğne, bir zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne daha. Bakın burada çok net görünüyor. 2 artış yapmışım, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir boşluk, bir sık iğne, bir boşluk, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, aynı boşluğun içine. Sıralama bu şekilde sona kadar devam edelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bir sık iğne, bir zincir, bir atla hemen yanındakine, bir sık iğne, bir zincir, tekrar aynı yuvanın içine bir sık iğne daha. Şimdi burada benim bir boşluğum kaldı. Ne yapıyorum? Bir zincir çektim, bir boşluk, buraya sık iğne yapmam gerekiyor. Sıralama değişmedi. Kapattığım zaman aynı düzlemde devam edecek. Bir boşluk ve hemen sıramın ilk başındaki sık iğnemden tığımı geçirdim. İpimi çektim ve bu sırayı da kapattım. Şimdi diğer ipimi aldım. Buraya çektim. Bir zincirle sabitledim. Şu ipi de arkadan çekelim. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bu sık iğne zincir modeli keten dikişi diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi zincir çektim. Neden? Çünkü ben artık bu sırada sık iğnelerimi boşluklara yapacağım. O yüzden burada benim boşluğum yok. Başlangıç noktam hep sık iğne. Sık iğne olduğu zaman bunun üstüne zincir gelmesi gerekiyor modelime uymam için. Ne yapmış oldum? Diğer rengime geçerken bir zincir, sonra tekrar bir zincir daha çektim ve ilk ilmeğimi atladım. Başlangıç ilmeğini atla ve bakın yanındaki boşluğa, şurada bir zincirlik boşluğa battım. Bir sık iğne, bir zincir çektim. Burada artış noktamız var. Bir sık iğne, bir zincir ve bir sık iğnemiz var. İlk boşluğa sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğneyi atlıyorum. Ortadaki zincirden tığımı geçirdim. Sık iğne. Bir zincir. Sık iğneyi atla, boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Sık iğneyi atla, boşluğa sık iğne, bir zincir, sık iğneyi atlıyorum, sık iğneyi atladım, ortada benim bir tane zincirim var, bir sık iğne, bir zincir, sık iğneyi atla, boşluğa sık iğne, bir zincir, sık iğneyi atla, boşluğa, bir zincir, sık iğneyi atla, boşluğa, bir zincir, sık iğneyi atla, boşluğa. Evet, mantık bu şekilde arkadaşlar. Sadece boşluklara bir tane sık iğne yaparak sona kadar gelelim. Sona kadar geldim.
boşluk, bakın şurada artış yaptığım boşluk noktası var. Buraya bir zincir, bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim ve hemen burada da bir tane boşluğumuz var. Dolayısıyla buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tamam. Şimdi ilk biz sıraya başlarken zincirle başlamıştık. Dolayısıyla ne yapıyorum sırayı kapatmam için? Zincirimin, bakın şu ortasından girmiyorum buradaki boşluğun. Zincire batıyorum. Girdim, sık iğneyle kapattım ve bir tane zincir çekmeyelim. Bunu kapatalım bu sırayı ve ne yapalım? Diğer rengimize geçiş yapalım. Bir zincir çekelim. Şimdi burada bizim üst sıramıza geçmiş olduk. Burada yine sadece boşluklara bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sık iğne. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa. 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 Bu o kadar basit bir model ki sadece boşluklara sık iğne yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa, sık iğne. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa. Keten dikişi. Sık iğneye atla, boşluğa. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluklara sık iğne yap. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Son boşluğuma bir sık iğne yaptım. Burada bir ilmeğim daha var. Bakın bir iki ilmek gibi gözüküyor ama iki ilmek olarak değerlendirmeyin. Bir sonraki sıraya bir zincir çekip başladığımız için, yani ekstradan bir zincirle başlıyoruz burada. O yüzden bu o zincirin ilmeği. Bizim ilmeğimiz bu. Şimdi bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada benim ilk başlangıç sıram burası. Buradaki sık iğnemden tığımı geçirdim ve ipimi buradan çektim. Bu sırayı kapatmış oldum. Şimdi ne renkle geçeceğimi düşünüyorum bu arada. Ne yapalım? Yeşile dönmeden bir tur daha bu renkle devam edelim. Buradan ipimi çektim diğer rengimden. Bunu da buradan sıkıştırdım. Bir zincir çektim. Bir zinciri her zaman sabitlemek için çekiyoruz. Sıra başlangıçlarında bu bir zincir hiçbir zaman sayılmayacak. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Neden bir zincir çekiyorum? Çünkü burada benim sık iğnem var. Biz nasıl yapıyoruz keten dikişini? Sık iğnelerin üstüne bir zincir çekiyoruz ve yanındaki boşlukları sık iğne yapıyoruz. O yüzden buraya bir zincir daha çektim. Sık iğneye atla. Yanından devam et. Sık iğneleri yapmaya. Bir zincir, boşluklara sık iğne. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Evet. Şimdi bu sırada da değişiklik yok. Sıra sonuna kadar devam edelim lütfen. Sıramın sonuna kadar geldim. Son boşluğa sık iğnemi yaptım. Sıram nasıl başlıyor? Burada boşlukla başlamış sıram. Sıramı kapatmak için ne yapmam lazım? Boşluğun içine değil, zincirin başından batıyorum. İpimi buradan çektim. Sıramı kapattım. Bir zincirle sabitledim. Şimdi burada ilk sırama geçiş yapacağım. O yüzden ne yapmam lazım? İlk boşluğuma benim sık iğne yapmam lazım. Sıramı kapattığım boşluğa. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, sık iğneye atla, boşluğa. Tamam. Şimdi bu şekilde hiç iğne artış yapmadan sıramızın sonuna kadar dönmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir sık iğne yaptım. Buradaki son boşluğuma bir zincir çektim. Sık iğneyi geçtim ve hemen yanındaki burada sık iğnem var. İlk sık iğnem, sıramın ilk sık iğnesi.
buradan tığımı geçirdim ve kapattım. 2 zincir çektim çünkü sıram sık iğne ile başlıyor. Yanındaki boşluğa sık iğne, 1 zincir, boşluk, sık iğneyi atla, yanındakine, 1 zincir, sık iğneyi atla, yanındakine. Evet, bu şekilde sona kadar devam edelim. Sadece boşluklara sık iğne yapalım. Sıramın sonuna kadar geldim. Son boşluğum, bakın sıramın devam ettiği son boşluğa bir sık iğne yaptım. Sıramı kapatacağım. Burada boşluğum var. Ve yine boşluğun içinden değil, sırayı kapatmak için zincirinden geçirdim tığımı ve kapattım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yeni sıraya geçiş yapacağım. Bu sırada artış yapacağız. Şimdi bir zincir çektim ve ilk boşluğuma tığımı geçirdim. Bir sık iğne, bir zincir, yanındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yani 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Şimdi 4. sık iğnemi yaparken artış yapacağım. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, tekrar aynı boşluğun içine bir sık iğne daha. Bir zincir, bir sık iğne, 2 sık iğne, yanından devam ediyorum. 3 sık iğne. Şimdi 4. sık iğnemi yaparken bir sık iğne, bir boşluk, yanındakine, yani aynı yuvanın içine tekrar sık iğne yapmış oldum. Artış yapmış oldum. Şimdi bir zincir, yanındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Şurada ben artış yaptım. 1, 2, 3 tane tek sık iğne yaptım. 4. sık iğneme 2 tane yapacağım. Arasında bir boşluk olacak. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir, aynı yere tekrar. 1, 2, 3, 4. boşluğuma 2 tane sık iğne yapacağım. Yine arasında bir zincir olacak. Tamam. 1, 2, 3. Bir zincir. Şimdi 4. boşluğuma bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar. Şimdi bunu sıramızın sonuna kadar devam ettirelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada artış yaptım ve 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burada benim son boşluğum. Bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğa tekrar sık iğne. Sıramı kapatacağım. Sık iğne ile başlamıştım. Sık iğnemin üstünden tığımı geçirdim. Şuraya bir zincir çekmeyi unuttuk. Sıramı kapattım. Bu şekilde. Şimdi bir zincir daha çektim. 3 sıraya geçmek için sık iğnemin üstüne zincirimi çekiyorum. Her zamanki gibi sık iğneyi atla, yanından devam et. Bir zincir, boşluğa. Bir zincir, sık iğneyi atla, boşluğa. Bir zincir, artış yerimize geldi. Bakın burada 2 tane sık iğnemiz var. Ortasında da boşluğumuz var. Boşluğa sık iğne. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bir zincir, boşluğa. Yine artış yerimdeyim.
Sık iğneye geçtim. Her iki sık iğnenin artış noktalarında, her iki sık iğnenin ortasındaki boşluğa sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Sona kadar geldik. Şimdi yine devam ediyoruz. Hiç artış yapmadan bütün boşluklarımıza sık iğne yapacağız. Şimdi kapatalım. İlk boşlukla başlamıştık. Sıramı kapattım. 1 2 zincir çektim ve ilk boşluğuma, sıramı burada kapattım. Boşluğumuz burada ve sık iğne yaptım. Bir zincir, bütün boşluklara sık iğne yaparak sona kadar devam edeceğiz. Bu sıramız bizim artışımızdan sonra hiç artış yapmadan ördüğümüz ikinci sıramız. 2 sıra daha, yani artıştan sonra toplamda 4 sıra artış yapmadan sıramızı tamamlayalım. Daha sonra renk değişikliği için yanınıza geleceğim. İkinci sıram, 2 sıra daha örüp geliyorum. Evet, şimdi son artış yaptığımız sıradan sonra 1 2 3 4 sıra artış yapmadan ördük. Şimdi bu sırada da bir artış yapacağım ben. İpimi yine değiştirmiyorum. Aynı renk ipim. 1 2 zincir çektim. Boşlukla başlamıştık. Buraya bir zincir çekeceğiz. Bir zincir çektim. Sıramın ilk sırasında boşluk var. Boşluğa 1 2 3 4 tane 1 2 3 4 tane tek sık iğne yapıyorum. 5. sık iğneme bir sık iğne, bir zincir, tekrar sık iğne. Devam ediyorum. 1 2 3 4. 5. boşluğa bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. 1 2 3 4. 5. boşluğa bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğa bir sık iğne daha. Şimdi sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sona kadar geldik. Şimdi bu sırada renk değiştireceğim ve artış yapmadan örmeye devam edeceğim. Bu arada siz istediğiniz sırada renk değiştirebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Onu da sınırlandırmayalım. Şimdi bu sırada ne dedik? Artış yok. Bütün boşluklara sadece bir tane sık iğne yaparak devam edelim. Boşluklara sık iğne yaparken artış yerimize de mutlaka sık iğne yapalım. Orayı unutmayalım. Artış yerimiz burası. Ve buraya da bir tane. Evet, sona kadar devam edelim. Ben 3 sıra hiç artış yapmadan örmeye devam edeceğim.
Evet, son artışımdan sonra 1 2 3 sıra artış yok. Şimdi bu sırada artış yapacağım. 3 sıra 4. sıraya geçtim. Bu sırada artış yapıyorum. Şimdi 2 zincirle yükseldim. Burada boşluğum var. İlk boşluğuma sık iğne yaptım. 1 zincir, 2, 1 zincir, 3, 1 zincir, 4. sık iğne, 1 zincir, 5. sık iğne, 1 zincir, 6. sık iğneye 2 kere yapacağım. 1 zincir, aynı yere 1 sık iğne daha. 1 2 3 4 5 ve 6. 6'ya 2 tane. 1 zincir, aynı yere tekrar. Şimdi bu şekilde sona kadar devam edelim. Artışlarımı yaparak geldim. Şimdi bu sırada hiç artış yapmadan yine son artışımızdan sonra 3 sıra artış yapmadan örmeye devam edelim. Hiç artış yapmayalım ve bütün boşluklara yine aynı model tekrarını yaparak devam edelim. Evet, ben 3 sıra son artışımdan sonra 3 sıra ördüm ve 4. sırada rengimi değiştirmeye karar verdim. 4. sırada da artış yok. Son artışımızı yaptık. Toplamda 5 sıra artış yapmadan öreceğiz. Ona renk istediğiniz sırada değiştirebilirsiniz. Onu söyleyebiliriz. Şimdi artışlarımızı neye göre yapıyoruz? Artışlarımızı ipimizin kalınlığına göre yapıyoruz arkadaşlar. Kaç sırada bir artış yapacağımızı ya da işte kaç sık iğnede bir artış yapacağımızı, eğer desenli bir yazılı değilse bizim ördüğümüz, tıpkı bu kazak gibi, bu kazağın şeyi yok mesela, herhangi bir grafiği yok. Nasıl desek, doğaçlama da örüyoruz da diyebiliriz. Bazı kuralları var. Şöyle çok sık artış yapmayacağız. Öncelikle o. Şimdi biz ilk nasıl başlamıştık artış yapmaya? İşte önce 2 sık iğne tek, daha sonra 3. sık iğneye çift batarak artış yaptık. Sonraki sırada 3 sık iğne tek yapıp 4.'ye çift battık. Sonrasında 5 sık iğne tek yapıp 6.'ya çift batarak devam ettik. Bu şekilde bir örüntü oluşturduk. Diyelim ki sizin ipiniz biraz daha farklı kullanıyorsunuz ve baktınız artış yaparken marullanma oldu ki ben marullanma yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama bazen de bu el ayarı denilen şey, evet, bazen oluyor. Ya da en büyük hata, el ayarı dediğimiz aslında şu: İlk işimize başlarken, örgümüze çok fazla sıkı yapıyoruz. Çok aşırı sıkı yapıyoruz. Çok aşırı sıkı yaptığımızdan dolayı da desene alıştıkça elimiz
Ne oluyor? Bu sefer bir gevşeme geliyor. Daha gevşek örmeye başlıyoruz. Aslında tek sorun bu. O yüzden işinize başlarken eğer sıkı başladıysanız onu sıkı devam ettirin. Gevşek başladıysanız onu gevşek devam ettirin. Tabii bu sıkı başlamak biraz kontrolsüz oluyor. Yani bizim kontrolümüzde değil aslında. Biraz sanırım geriliyoruz. O yüzden daha çok sıkı yapıyoruz işimizi. Ama ilk başlarken buna dikkat edelim. Çünkü bana gelen birkaç Instagram fotoğraflarında çünkü şöyle oluyor. Marullandı, resim gönderin diyorum. Bakıyorum hiçbir hata yok. Hatasız örüm. Ama yine de marullanmış. Bu neden kaynaklanıyor? İlk sıralarda sıkı örüyorsunuz. Daha sonra el desene alıştıkça otomatik gevşiyor. Gevşediği zaman da ne oluyor? Aşağılara doğru bir marullanma söz konusu olabiliyor. Şimdi eğer ki siz yaptığınız desenden eminseniz, hatasız çalıştığınızı düşünüyorsanız ne yapacaksınız? Elinizin ayarını kontrol edeceksiniz. Bazen de hiçbir sorun olmadan tamamen el ayarının aynı örgü içinde değişmesinden dolayı problemler çıkabiliyor. Bunlar tabii ki normal, düzelebilir şeyler. O yüzden bunu da yaparken dikkat etmekte fayda var. Şimdi yine siz bu kaza yaparken bir problem olduğunu düşünüyorsanız sökmeden önce lütfen bana Instagram'da kazanızın yakın çekim fotoğraflarını atın. Instagram adresim bazen videoların açıklama bölümüne koyuyorum. Bazen de unutuyorum. Bu videoda bulamazsanız diğer videolarda mutlaka açıklama bölümlerinde Instagram adresim vardır. Sökmeyin. Fikir alışverişi yapalım önce. Ondan sonra zaten sökmeniz gerekiyorsa ben size sökün diyorum üzülerek. Şöyle çevireyim. Şimdi ben bir sıra daha pembeyle öreceğim. Ondan sonra artış yapacağız. Şimdi artış sırasına geldik. Buradan başlıyorum desenime. 1 2 3 4 5 6 tane tek sık iğne, 7.'ye çift. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. boşluğa bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğa bir sık iğne daha. Bu şekilde artışımızı yapalım. Sona kadar devam edelim. Evet, sıramızı bitirdik. Şimdi bu sıradan sonra 4 sıra artış yapmadan devam edeceğiz. Hiç artış yok. 4 sıra örelim. 4 sıra sonra ben tekrar karşınıza geleceğim. Evet, 4 sıra son artışımızdan sonra şurada son artış yerimiz var. Bu sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra artış yapmadan ördük. Şimdi bu sırada artış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5,
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemizi 2 tane, bir sık iğne, bir zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne daha, tekrar 7 tane tek sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8.'ye 2 tane, bir sık iğne, bir zincir, aynı yere bir sık iğne daha. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Artışlarımızı yaptık. Ben yine bu sıradan sonra 4 sıra hiç artış olmadan örmeye devam edeceğim ve bu sıralarda renk değişikliğine gideceğim. Şimdi tekrar artış yapacağımız sıradayız. Bakın burada en son 1 2 3 4 5 6 7 tek sık iğne, daha sonra bir çift sık iğne olarak artış yapmıştık. Şimdi bu sırada 8 tane tek sık iğne yapacağız. 9.'ya 2 tane sık iğne yaparak sona kadar devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek sık iğne. 9.'ya 2 sık iğne. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son artış yaptığım burası. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 9.'ya 2 tane. Sona kadar devam edeceğiz bu sırayı. Daha sonra bu sıra bittiğinde üst sıralarda 4 sıra hiç artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. Sonra tekrar artış zamanı geldiğinde sizlerle birlikte olacağım. Şimdi tekrar artış sırasına geldik. Artışımızı nasıl yapacağız? Bir önceki artışta kaç tek yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek yapmışız. 9.'ya çift sık iğne yapmışız. Şimdi burada 9 tek, bir çift sık iğne yaparak artış yapacağız. Artış mantığını bu şekilde oluşturdum. Böyle daha iyi olacaktır. Hem de siz de daha büyük beden yapacaksanız kendi bedeniniz ölçüsüne gelene kadar roba, o zamana kadar artışlarınızı da kendiniz yapabilirsiniz. Daha önceki zamanlarda da söylediğim gibi ip değişim sıralamalarını lütfen kendinize göre yapın. Şimdi burada sık iğnem var. 2 zincir çektim. Yanındakinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tek sık iğne yaptım. Yine artışımı 10. sık iğneye 2 tane yaparak devam ediyorum. Bu artışta 2 tane yaptığımız zaman araya zincir çekmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tek, 10'uncuya 1, aynı yere 2. sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, artış sırasını bitirdik. Şimdi 4 sıra hiç artış yapmadan tekrar öreceğim ve bu arada yine renk değişikliğine geçeceğim. Şimdi ben 4 sıra devam ediyorum artış yapmadan örmeye. Daha sonra artışta tekrar yanınıza geleceğim. Artış sırasına geldik. Şimdi 10 sık iğnede bir artış yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.'ye 2 tane. 1, 2. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar döneceğiz. Daha sonra 4 sıra hiç artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. Tekrar artış sırasındayız. Şimdi 11 sık iğnede bir artış yapacağız. 1, 11 sık iğne tek, 12. sık iğneye 2 tane artış yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10 ve 11. Şimdi 12.'ye 2 tane. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz. Sonra 4 sıra hiç artış yapmadan devam edeceğiz. Bir sonraki artışta 12 tek sık iğne, 13. sık iğneyi çift yaparak artışımıza devam edeceğiz. Evet, robamız bitti. Ben en son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tek sık iğne, 13.'ye çift sık iğne yaparak robamı bitirdim. Şimdi burada bu large ve x large beden için yapılan bir kazak. Onu söyleyebilirim. Daha büyük bedende yapacaksanız, şimdi daha büyük bedene geçmeden şunu söyleyebilirim. Kendi bedeninize uygun olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bu small ve medium beden için de geçerli. Aynı şekilde başlayıp aynı şekilde artışları örmeye devam edeceksiniz. Ve bu bütün bedenler için geçerli. Tekrar söylüyorum. Small, medium, large, x large bedenler için geçerli bu söylediğim. Robanın size bedeninize tam uygun olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Bunu giyeceksiniz başınızdan ve şurada robanın bitimi sizin meme ucunuza kadar inmiş olacak. Bu kısım, bu tam yaka burayı kapatıyor.
bu kısım sizin meme ucunuza kadar indiği zaman roba örmeyi bırakıyorsunuz ve hemen orada kol ayrımına geçeceğiz. X large'tan büyük beden için nasıl yapacaksınız veya daha büyük meme, aynı bedene sahip olabiliriz burada. Daha büyük meme, daha geniş omuzlar, daha kalın kollar. Bunu da benim bıraktığım yerden örmeye devam edeceksiniz. 12 tek sık iğne, 13.'ye çift sık iğne yaparak devam ettik. Daha sonra 4 sıra hiç artış yapmadan örmeye devam et. Daha sonra bir sonraki artış zamanında 13 sık iğne, 14.'ye çift sık iğne yaparak robanı büyütmeye devam etmelisin. Eğer bu ördüğüm roba X large ve large için küçük geldiyse, ki daha büyük meme, daha geniş omuzlar varsa muhtemelen bir tık daha kısa olacaktır ama büyütme şansın var. Bu zamana kadar ilerledik. Bu zamandan sonra da büyütebilirsin. 4 sırada bir artış yapacağız. Sakın ola ki kazak çabuk bitsin. Artışlardan biraz sıkıldım, ben bunu 2 sırada 3 sırada bir artış yapayım diye düşünme. Çünkü bu zaman 2 veya 3 sırada bir artış yaparsan robanda marullanma yaşarsın. Bunu yapma. Artışlar 4 sırada bir olacak. Onu söyleyelim. Small ve medium bedenler yine benim yaptığım gibi artış yapacaklar. Daha sonra giydiler kazağı. Kazak meme ucuna kadar geldi. Tam memeyi ucuna kadar geldi. Örmeyi kesecekler. Şimdi kol ayrımını nasıl yapacağız? Giydiniz bunu. Robayı kollarınızı yukarı doğru değil, iki yana doğru açtınız. Şu şekilde iki yana doğru açtınız. Ve koltuk altlarınızı, bakın şöyle benim işaretlediğim gibi, robayı giydikten sonra koltuk altlarınıza bir buradan bir de buradan, tek taraftan da takabilirsiniz ama ilk başta lütfen iki taraftan iğneleyin veya oraya bir ip takın, koltuk altınızı işaretleyin. Tamam. Şimdi işaretledik. Daha sonra ben kazağı bu renkle örmeye devam edeceğim. Diğer renklerimi sadece kestim. Ve burada içinde benim ekleyecek. Onları en son düğüm yapacağım. Şimdi koltuk altımızı ve kollarımızı da ayırdık. Şöyle düzeltiyoruz. Tamam, bu düzeltmeyi mutlaka yapın. Buradan eşitledik. Yakayı serdik. Bunu iyice düzeltiyorum. Tamam. Bakın hiçbir buralarda marullanma, toparlanma, kasma yaşamadım. Siz de yaşamayacaksınızdır. Şunu da söyleyeyim. Daha kalın ip, daha kalın tığ numarasıyla ördüyseniz tabii daha büyük olacaktır. Robanız daha kısa sürede bitecektir. Aynı ipi kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Onu söyleyebilirim. Farklı bir ip de kullandığınız zaman mutlaka aynı şekilde artışlara devam edeceksiniz. Ama sizin bedeninize uygun olup olmadığını nereden anlıyoruz? Giyiyoruz. Robanın bittiği yer meme ucuna geldi mi? Buradaki meme ucuna geldi mi? Roba örmeyi kesiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bunu işaretledik. Kanca taktık. Şöyle göstereyim. Alttan üstten kancaladık. Düzelttik. Mutlaka düzeltiyoruz. Gergin olması lazım. Düzelttik. Daha sonra buradaki sık iğneleri sayıyorsunuz. Buradaki sık iğneleri sayıyorsunuz. Birbiriyle eşit olması gerekiyor. Eşitlemek için de fazlalığı ön robaya veya arka robaya atabilirsiniz veya paylaştırabilirsiniz. Onu da o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tığımı buraya taktım. Yine başlangıç yerimdeyim. Kaybetmiyorum başlangıç yerimi.
Kol ayrımım hazır. Kazağımın içi de böyle oldu. Başlangıç yerim burası. Ve şunu da söyleyeyim, ben son artış yaptıktan sonra sadece 2 sıra ördüm. Son artıştan sonra 2 sıra ördüm. Tabii siz daha da fazla örebilirsiniz. Dediğim gibi roba meme ucuna geliyorsa bırakın. Biraz daha bol bir kazak istiyorsanız örmeye devam edebilirsiniz. Ama zaten buralarda buraları bağlarken zincir çekeceğimiz için buradaki beden kısmı da büyüyecektir. Onu da unutmayın. Şimdi ben buradan normal desenimi yaparak nereye kadar geleceğim? Tabii ki kanca koyduğum yere kadar örmeye devam edeceğim. Şuraya kadar. Buradan başladım. Buraya kadar örmeye devam edeceğim. Buraya geldiğimde tekrar sizinle karşınızdayım. Evet, işaret taktığım yere kadar geldim. Şimdi burada diğer tarafa atlamak için zincir çekmem gerekiyor. Şimdi bu zinciri neye göre çekeceğiz? Şöyle gösteriyorum. Şurayla, bakın şurada meme. Memenin şu kenarıyla şu havaya kalkabiliyor mu? Evet, tamam. Şurada memenin kenarı diyelim buraya. Burayla şurada omuzumuzun altını. Bakın şuradan iniyor omuz. Buradan iniyor buraya kadar. Yani şu alanı, yani yanınızı, yan ölçünüzü alacaksınız. Tamam. Burayla buranın ölçüsünü aldınız. Şurayı memeye geçmeyin. Memenin hemen bitimi. Burayla buranın ölçünü aldınız. Sırta geçmeyin. Burada hemen bitiş noktası var. Burası. Buranın ölçüsü kadar zincir çekeceksiniz arkadaşlar. Ben bu model için konuşuyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hatta 8 yapalım. 8 iyidir. Çektim. Buradan bakın, buradan hemen batmıyorum çünkü bu taraf arka. Döndüm. Ve hemen kanca taktığım yere sık iğne ile bağladım. Artık buradaki kancayı çıkartabilirim. Şimdi buradan yine buraya doğru örmeye devam edeceğim. Burada kaç zincir çektiysem yine burada aynı şekilde zincirimi çekeceğim ve başlangıç yerim, bakın benim burası. Başlangıç yerimde burada tekrar sizinle görüşeceğim. Başlangıç yerinize mutlaka kanca takın, karıştırabilirsiniz. Zincire kadar devam ederek geldim. Şimdi en son sık iğne yaptım. Şimdi buradan modelimi devam ettirmem gerekiyor. Bir zincir çektim. Zincirli alandayım. Bir atladım. İkincisine sık iğne, bir zincir, bir atla, ikincisine sık iğne, bir zincir, bir atla, ikincisine bir zincir, bir atla, ikincisine. Şimdi bir zincir çektim. Burada da benim sık iğnem var. Sık iğneye atladım, zincire. Bu şekilde aynen modelimi devam ettiriyorum. Eğer buraya geldiğimde son, ben şuradaki modeli buradan devam ettirebilmem için eğer zincirde kaldıysam sık iğne ile başlayıp modelimi kurmaya devam edeceğim. Şimdi bu şekilde döne döne örmeye devam edeceğiz kollara hiç gelmeden.
Dönerek örmeye devam edeceğiz. Kazağın boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadara kadar örmeye devam edelim. Kazağımı boyundan örmeye devam ettim. Bakın bu şekilde. Daha sonra buralarını da kazağın en alt kısmına lastik örmeden önce burasını da yukarıda uyguladığım renklerden uyguladım. Lastiğini göstereceğim size. Henüz yapmadım. Daha sonra kola geçtim. Bakın. Kolunu da ördüm. Şimdi buradaki lastik bizi beklesin. Biz buradan koldan örmeye devam edeceğiz. Kolu yaparken buradan başlayıp 3 sıra hiç kolu kesmeden öreceğiz. Daha sonra kolu daraltarak örmeye devam edeceğiz. Benim tıpkı burada yaptığım gibi. Daraltmaları yaparken dikkat edin. Çünkü herkesin kolunun aynı beden örseniz bile bazen kollarımızın kalınlığı farklı olabiliyor. O yüzden zaten ben kademeli bir şekilde daralttım. Siz de mutlaka daraltmalarınızı yaparken tıpkı benim yaptığım gibi hem kademeli bir şekilde hem de kendi üstünüze giyerek sürekli kendi üstünüzden veya ördüğünüz kişinin üstünden ölçü alarak kademeli bir şekilde daraltmaya devam edin. Burada kazağı giyip kolları daraltırken kazağı giyip kontrollü bir şekilde daraltmanız önemli. Ve mutlaka bir tane işaret belirleyici kullanacağız. Bu burada beklesin. Şimdi kolumun diğer tarafına geçtim. Burada çekmiş olduğum zincirlerim vardı. Bedeni bağlarken bu zincirlerin yani kolun şurada çektiğim orta kısmının ortasından battım tığımı, ipimi çektim. Yani şöyle zincirden ipimi çektim. Bir zincir çektim. Bakın burada zincirden başladığım için başladığım nokta yani zincir boşluktan tığımı geçirdim ve sık iğne. Bir zincir, sık iğneye atla, yanındaki boşluğa. Bir zincir, sık iğneye atla, yanındaki boşluğa. Model aynı şekilde. Kolda da farklı bir şey yapmıyoruz. Sık iğneye atla, zincire döndüm, bir zincir. Şurada birleşme yeri var, kol ve bedenin. Şuradaki sık iğneye atladım, ortadaki zincire bir zincir, sık iğneye atla, zincire. Model bu şekilde devam edecek. Bedeni ördüğümüz gibi burada 3 sıra hiç daraltma yapmadan, kola kesim yapmadan örmeye devam ediyoruz. Neden 3 sıra hiç kesim yapmadan öreceğiz? Çünkü koltuk altının rahat olmasını istiyoruz. O yüzden 3 sıra hiç daraltma yapmadan tıpkı bedeni ördüğümüz gibi dönerek örelim arkadaşlar. Ve bakın mutlaka ilk başladığınız yere, özellikle bunu kol için söylüyorum, işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra işaretleyiciyi üst sıralara taşıyacağım. Her sıram bittiğimde bu işaretleyiciye ip de bağlayabilirsiniz. Özellikle kolu keserken mutlaka kullanın. Şimdi 3 sıra
örmeye devam edelim. Şimdi kolda 3 sıra hiç daraltma yapmadan ördük. 1, 2, 3. Şimdi kolu daraltarak örmeye devam edeceğiz. Bak, başlangıç noktam burası. Ve sık iğneyle başladım. Siz, benim hani başlangıç noktam sık iğneye denk geldi. Sizin zincire, yani boşluğa da denk gelebilir başlangıç noktanız. Bu problem değildir. Kesme işleminde bunlar problem olmaz. Sadece doğru sayıda kesme yapmanız önemli. Şimdi başlangıç noktam burasıydı. Buraya bir zincir çektim. İpimi sabitliyorum. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tığımda bıraktım. Sık iğneye atla. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve tığımda 3 tane ilmeğim var. Bunların hepsini beraber kapattım arkadaşlar. Şimdi işaretleyicimi alıyorum. Bunu mutlaka ve mutlaka takıyoruz. Burası önemli. Tamam. Bunu taktık. Ve şimdi normal örgümü örmeye devam ediyorum. İlk başta daraltmamı yaptım. Bitirdim. Şimdi sona gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Daraltma sıralarında hem sıraya başlarken hem de sıranın sonunda daraltma yapacağız. Şimdi sıramın sonuna kadar ben örmeye devam ediyorum. Şimdi sona kadar geldim. Tam bitirmiyorum çünkü burada da hem ne dedik, hem başlarken hem de sırayı bitirirken daraltma yapacağız dedik. Şimdi ne yapıyorum? 2 tane boşluğum kaldı. Burası başlangıç nokta. İlk boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çektim. Tığımda 2 ilmek var. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çektim. 3 tane ilmeğim var ve bunların hepsini beraber kapattım. Daraltmış oldum ve zincir çekmiyorum. Burada kancamı taktığım yer benim sıramın başlangıcı. Bunu çıkartalım. Sıramın başlangıcından tığımı geçirdim, ipimi çektim ve kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Nereden var? Bir zincir daha çekiyorum çünkü ilk ilmeğim benim sık iğne. 2 zincir çektim, sık iğneye atladım, yanındaki boşluğa sık iğne ve şimdi benim zincir çektiğim için kancamı nereye takmam lazım? Bakın, buradaki boşluğa. Bunun üstü sık iğneydi, buradaki boşluk, burası da ilmek. O yüzden ne yapıyorum? Kancayı buradaki boşluğa takıyorum. Başlangıcım bu kısmı. Dönüp gelirken burası bana lazım olacak çünkü. Kaybetmememiz önemli. Şimdi 3 sıra hiç daraltma yapmadan dönerek örmeye başlayacağız. 3 sıra daraltmadan ördükten sonra yine aynı şekilde hem başında hem de sonunda bir sıra daraltacağız. 3 sıra ör, bir sıra daralt. 3 sıra ör, bir sıra daralt şeklinde kolumuzu keseceğiz. Ölçünüzü nasıl aldınız bilmiyorum. Kolunuzun geniş olduğunu düşünüyorsanız ve bu daraltma işlemiyle ilerlediniz. Fakat şuralara geldiğinde hala bolluklar var. O zaman daraltmaya devam edeceksiniz. Daraltarak geleceksiniz. Buraya kadar, yani kola öreceğimiz, şöyle gösterelim. Geniş yaptıysanız, yani veya ilk defa bir kazak yapıyorsanız bu tür şeyler olabilir.
geniş aldıysanız kol ölçünüzü, araya çektiğiniz zinciri fazla çektiyseniz sökmenize gerek yok. Buraya kadar 3 sıra ör, 1 sıra daralt şeklinde ilerleyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Ama ben nereye kadar daralttım? Dirseğime kadar daralttım. Benim ölçüm o oldu. Daraltma işlemini dirseğe kadar yaptım. Dirsekten sonrasını düz ördüm. Düz ördükten sonra buraya renkli iplere geçtiğim zaman renkli iplerde daraltma yaptım. Tıpkı koltuk altını yaptığım gibi daraltma yaptım. Çünkü şuranın, şu kısmın biraz daha toplu durmasını istedim. Şimdi her şekilde bunu yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi dirseğe kadar daraltabilirsiniz. Dirsekten sonrasını düz örebilirsiniz. Bileğe kadar daraltıp o şekilde gelebilirsiniz. Dar bir kol istiyorsanız. Veya dirseğe kadar daralttınız. Bileğe kadar düz ördünüz. Bileğin biraz daha toplu durmasını istiyorsanız renklilere geçtiğimizde, renkli iplere geçtiğimizde burada da daraltma işlemi yapabilirsiniz. Burada ben bir sıra daralttım, bir sıra ördüm, bir sıra daralttım, bir sıra ördüm. Bilekte. Daha sonra üstüne lastik yaparak devam ettim. Daraltma işlemi bu şekilde. Bu kanca mutlaka dursun. Daha fazla nasıl söyleyelim onu? Daha fazla ilmekten daraltma yapmayın. Çünkü o zaman koltuk altı kısmınızda, yani kazağınızı giydiğiniz zaman koltuk altı kısmınızda hafif bir toplanma, bir potlanma, dönme yaşayabilirsiniz. O yüzden nasıl gösteriyorsam o şekilde örmeye lütfen devam edin. 3 sıra ör, 1 sıra daralt yaptınız ve bol, yani çok büyük ölçü aldınız koldan. O zaman ne yaparsanız 2 sıra ör, 2 sıra daralt, 3 sıra ör. Her sırada daraltma yapmayın. Bir sırada daraltma yapıp bir sırada da düz örmeyin. Çünkü potlanma olur, dönme olur. Nasıl anlattıysam o şekilde. Yanlış ölçü aldınız, kol geniş oldu. Bu sefer ne yapacaksınız? 2 sıra daralt, 3 sıra ör. Tamam. Ama şimdi her şey normal gidiyorsa 1 sıra daralt, 3 sıra ör yaparak ne kadar olmasını istiyorsunuz? Ben dirseğe kadar daralttım. Şuradan tekrar gösteriyorum. Bu kolun üstünde çok duruyorum. Çünkü buraya kadar geldik. Kolda üstünüze giydiğiniz zaman hata yapmayın. Yani koltuk altı kısmınız da düzgün dursun. Dirseğe kadar 3 sıra ör, 1 sıra daralt yapıyoruz. Dirsekten sonrasını düz örüyoruz. Döne döne örüyoruz. Döne döne ördükten sonra bakın buraya geldik. Burada zaten belli, benim burada daralttım. Renkli iplere geçtiğim zaman siz buraya renk koymaya da bilirsiniz. Düz renkle de örebilirsiniz. Yani nedir? Kazak burada bitecek. Yaklaşık 2 parmak kadar lastiğim var. Lastiği örmeden 4 sıra, her sırada tıpkı koltuk altındaki gibi daraltarak öreceğiz. Şurası biraz toplu dursun. Şöyle giydiğim zaman şöyle giydim kolu. Bakın. Ama bu kadar genişlikte bana yeter. Çok böyle daral olursa burası, ben afakanlar basıyor bana. Tamam, bakın burama tam oturdu. Buradan geldi. Burama tam oturdu. Burası da benim bileğim. Yaklaşık şöyle 3 parmak boşluk bıraktım. Daralttığım yer zaten şurada belli. Siz de buna göre ölçü alıyorsunuz. Her şey yolundaysa 1 sıra daralt. Tekrar söylüyorum, önemli çünkü 1 sıra daralt, 3 sıra
ör. Kol çok geniş oldu. 2 sıra daralt. 3 sıra ör. Bu şekilde devam edelim. Sorun yaşarsanız yorumlardan yazın arkadaşlar. Genelde zaten fotoğraf istiyorum. Fotoğrafa bakarak cevap veriyorum. Gerekirse fotoğraf atarsınız bana Instagram'dan. Bir sorun yaşarsanız yine çözeriz ama sökmeden önce fotoğraf atmanız önemli. Bazen sökmeden de düzeltebiliyoruz çünkü. Evet, şimdi örelim. Lastik kısmına şuraya geldiğimizde lastiği de göstereceğim size. Ondan sonra kazağımız bitmiş olacak. Zaten burada yaptığımız lastiğin aynısını kazağın etek ucunda da yapacağız. Orada bir değişiklik yok. Evet, şimdi kolu bitirelim. Tekrar gelelim. Kol kesimi bitti. Kolu ördük. Dediğim gibi ben dirseğe kadar bir sıra kesip 3 sıra normal örerek ördüm dirseğe kadar. Dirsekten sonrasını şurada işaretim var. Düz bir şekilde ördüm. Şimdi buraya lastik yapacağız. Lastik yapımını da size gösteriyorum. Kolda yaptığımız lastiğin aynısını kazağın etek ucuna da koyabilirsiniz. Ben eteğe lastik koymayacağım. Şimdi lastiği örmeye başlayalım. Lastikte trabzan yapacağımız için burada dikkat etmeniz gereken nokta bu kısmının marullaşmaması. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi benim başlangıç noktam burası. İpimi buradan çektim. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Lastik yaparken hem zincir boşluğuna hem de sık iğnenin üstüne zincir yapacağız. Ama şu şekilde şimdi çektiğim 3 tane zinciri trabzan olarak sayıyorum. Hemen yanında benim zincir boşluğum var. Buraya girdim. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Tekrar trabzan yaptım. Şimdi marullaşma olmaması için ne yapacağız? İpimi doladım. Zincir boşluğunu atladım. Bu sefer sık iğneye. İpimi doladım. Hemen yanındaki sık iğneye yaptım. Yanındaki boşluğa. Yani 2 trabzan yan yana yapacağız. 3. trabzanı bir atlayıp hemen yanındakine yapacağız. Bu şekilde 2 tane trabzan yan yana. 3. trabzanın, bakın 2 trabzan yan yana yaptım. 3. trabzanın boşluğu atladım hemen yanına. Sık iğnenin yanına. Her boşluğa hem de sık iğneye trabzan yaptığımız zaman ben denedim. Burada bir marullaşma oluyor. Şimdi onun önüne geçebilmemiz için de 2 tane trabzan yan yana, 3. trabzanı bir atlayıp hemen yanına. Şimdi 2 trabzan yan yana yaptım. 3. trabzanımı normalde sık iğnemin üstüne yapmam gerekiyor. Sizin zincire de denk gelebilir. Ne yapıyorum marullaşma olmaması için? Sık iğneyi atladım. Sık iğneyi atladım. Hemen yanına yaptım. Yanındaki boşluğa yaptım trabzanımı. Şimdi 2. trabzanımı hemen yanına yapıyorum. 3. trabzanımı boşluğa atlıyorum. Sık iğneye. Bu şekilde yaparak sona kadar devam edelim. Sona kadar geldim. Burada 3 tane zincirle başlamıştım sırama. En başındaki zincirden tığı geçirdim. Kaydırma yaptım ve sıramı kapattım. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseldim. Çektiğimiz zincirleri her zaman trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi kabartmalı trabzan yapacağız. Yani tığ işi lastik.
trabzanlarımızın tepelerine değil, bir önden bir arkadan dolandırarak örmeye devam edeceğiz. Tığ işi lastik bu şekilde yapılıyor. En basit yöntemi budur. 3 zincirle yükseldim. Bu benim önde yaptığım trabzan olarak sayıyorum bunu. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tığımı arkadan geçirdim. Daha sonra bu şekilde geçiriyorum. İpimi dolandırdım, çektim ve trabzan yaptım. Bu arkadan trabzan. İpimi doladım. Şimdi bir önden bir arkadan yapacağımız için bunu arkadan yaptım. Şimdi önden nasıl dolandırıyorum? Bu sefer tığımı bu şekilde dolandırıyorum. Hiçbir yere batmadan. İpimi çektim ve bıraktım. İpimi doladım, önden yaptım. Şimdi arkadan yapmam gerekiyor. Tığımı aldım ipime ve bakın arkadan geçirdim. Bir de buradan geçirdim. Hiçbir yere batmak yok. İpimi çektim ve ipleri boşalttım. Arka trabzan. Şimdi önden örüyorum. Ön, sonra arka. Bir ön, bir arka. Bir ön, bir arka. Bir ön, bir arka. Bir ön, bir arka. Şimdi bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Evet, sona kadar geldi. Bir ön bir arkadan trabzanlarımızı yaparak sona kadar geldik. Burada özellikle kapatırken dikkat etmeniz gereken nokta şu. 2 tane ve lastiği yaparken dikkat etmeniz gereken nokta şu. 2 tane yan yana ön trabzan veya 2 tane yan yana arkadan arkadan dolandırarak yaptığımız trabzanın olmaması. Eğer olursa tığ işi lastiğiniz olmaz. Bakın şu arkadan aldığımız trabzan zaten arkada gözüküyor. Şöyle açalım. Bu arka, bu ön, bu arka, bu ön. Hepsi sırayla bir arka. Sonuna kadar bir arka bir ön trabzan yaparak geldiniz ama sonda sıralama bozuluyor. Bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Şuradan göstereyim ben size. Şimdi bu benim ön trabzanım. Burada sıramı kapatmam gerekiyor. Ama burada 2 tane trabzanım kalmış. Normalde benim tam denk geldi. 2 tane trabzan kaldı. Yapmanız gereken trabzanlarınızı yaptınız ama sıralama bozuldu. Sonunda kapatırken 2 tane ön trabzan ya da 2 tane arka trabzan yan yana geldi. Ne yapacaksınız? En sonda yaptığınız trabzanı ya önden 2 tane alacaksınız ya da arkadan 2 tane alarak yapacaksınız ki sıralamanız bozulmasın. Sıralama bozulursa tığ işi lastik olmaz arkadaşlar. Şimdi bu arkaydı. Ön aldım. Tekrar arka aldım. Bakın sıralamayı da yine bozmadım. Arka, ön. Çektiğim zincirin en başından batıyorum yine. Kapattım. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseldim. Bu benim her zaman önden aldığım trabzan olarak saymıştım. İpimi doladım. Şimdi arkadan dolandıracağım. Bakın trabzan zaten arkada gözüküyor. 3 sırada önden aldığım trabzanı önden, arkadan aldığım trabzanı arkadan öreceğim. Bir değişiklik yapmayacağım. Bu arka trabzan belli oluyor zaten. Bunu arkadan dolandırıyorum. Bu önden trabzanım. Bunu önden örüyorum. Arkadan aldığımız trabzanı arkadan, önden aldığımız trabzanı önden örerek lastiğimizi bu şekilde büyüteceğiz. Tığ işi lastik de bu şekilde. Bilek kısmı, bu lastiğimiz kazağımızın bilek kısmına denk gelecek. Bilek kısmının daha dar olmasını istiyorsanız
ne yapacaksınız? Lastiğinizi daha fazla tekrar yaparak öreceksiniz. Yani sökmenize gerek yok kolu. Lastik kısmını büyüterek örmeye devam ettiğinizde, özellikle yuvarlak yaparken bunu, lastik zaten yukarı doğru toplanacak ve darlaşacaktır. O yüzden daha çok sayıda tekrar ederek bilek kısmını daha dar hale getirebilirsiniz. Ben bu sıradan sonra, bakalım burada kaç sıra, burada 3 sıra örmüşüm. Bu sıra benim son sıram. Bu sırayı ördükten sonra lastiğimi bitireceğim. Daha sonra kazağın bitmiş halini size göstereceğim arkadaşlar. Lastik bitti. Arkasını çevirdim. İpimi buradan içeri doğru çekeceğim. İğne varsa iğneyle şu ipi biraz daha uzun keserek iğneye geçirin. Bu ipinizi arkadan dikebilirsiniz kazağınıza. Şimdi bunu içeri doğru çekelim. Evet. Evet, kazak bitti. Şimdi kazağın tamamına bakalım nasıl olmuş. Evet, kazağımız bitti. Şöyle gösterelim yakından. Kol. Diğer kol. Şöyle arkasını da gösterelim. Hiçbir yere dikiş atmadık. Hiçbir yerine dikiş atmadık. Ve kazağımızı robadan başlayarak ördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu kazağı ördüyseniz yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.